Merhaba örgü dostlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine bakın çok güzel bir bebek yeleği ile geldim. İsterseniz yelek olarak devam edin. İsterseniz buradan kollarını hırka olarak da devam edebileceğiniz çok tatlış bir yelek ördüm size. Ve şöyle uçlarına da bağcık yapıp pomponlar taktım. Şöyle örneğimi size göstereyim. Harika bir modelle, böyle fıstıklı bir örnekle hazırladım ve mükemmel oldu. 3 tane de düğme diktim. Bakın şöyle 3 tane düğmeli yaptım. Söyle videoda da söyledim. Baştan aşağıya da düğmeli yapabilirsiniz. Ve bakın şöyle bir toparlayalım. Bu yeleğimizi yapmak için 2 tane ip almamız gerekiyor. Ya 2 tane 100 gramlık ip alın, metresi 300 metre olanlardan, ya da 270 böyle 250 olanlardan da yine 2 tane ip almanız gerekiyor. Yani her şekilde 2 tane ip almamız gerekiyor. Benim ipim Alize Bebe Şekerim. Bakın şöyle bu iple yaptım ve 2 tane ip gitti. 3,5 milimde bir tığ kullandım. Biraz ucu bir tık daha kalın bir tığ ile ördüm. Daha bir yumuşak yumuşak düşsün diye. Ve çok güzel düştü teyzeşleri. O zaman ne yapalım? Örmeye başlayalım. Ama örmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlarım. Şöyle 60 tane zincir çekerek başladım. Ortalama 31 santim, 30 santime yakın bir zincir elde etmiş oldum ve çok sıkı çekmedim. 1, 2, 3, 4. zincirime trabzan yapmaya başlayacağım. Bakın trabzanımı aldım. Sıradakine aldım. Tüm zincirime 2 kere de çekilerek trabzan yapacağım. Çok sıkı örmüyorum. Tığım 3,5 milim. Ama yine de sıkı örmüyorum. Böyle yumuşacık düşmesini sağlayacağım. Bakın tüm zincire trabzanlarımızı yapalım. Sona doğru yaklaştığımızda şu başlangıç ipinden kalanı arada götürerek kaybedebilirsiniz. Bakın şöyle. Araya aldım. Ve şimdi onu da ördüm. Gördünüz mü? Çok basit bir sistemde robamızı büyüteceğiz. Fazla kafanızı yormayacak şekilde bir roba modeli bu. Bakın şöyle ipin fazlasını buradan keseriz. 1, 2, 3 zincir çekerek çevirdim. Şimdi bu zincir bizim birinci trabzanımız, yani bu. Hemen önündekine batırdım. Tekrar sıradakine batırdım. Bakın. Bununla 3 tane oldu. 4.'ye çift batacağım. 1, aynı yere bir tane daha. Tekrar 4 tane öreceğim bakın. 1, 2, 3 ve 4. 4.'ye çift batalım. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4.'ye çift batalım. 1, 2, 3, 4. 4.'ye çift batalım. Ve sırayı tamamlayalım. Şimdi sona geldiğimizde bakın son 2 kaldı. Buraları tek olarak ördüm. Ve zincir tepesini de kullandım. Bakın 3. zincire batırdım. 1, 2, 3. Şimdi de 5.'lere çift batacağız. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5. 5.'ye çift batalım. 1, 2,
3, 4, 5. Beşinciye çift batalım. Gördünüz mü? Bir dahakine altıncıya çift, bir dahakine yedinciye çift batarak devam edeceğiz. 3, 4, 5. Beşinciye çift batalım. Ve sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, yine bakın sonda 2 tane kaldı. 1, 2, 3. Çevirdim. Ve tekrar şimdi altıncıya çift batacağız. 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya çift batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya çift batalım. Ve bu sırayı da böyle tamamlayalım. Ve bakın sonda yine 2 tane kaldı. Buraları neden gösteriyorum? Yanlış battıysanız 2 kalmayacak. Yani bir yerde eksik batmış olacaksınız. Bakın altıncıya çift battım ve sonda 2 tane trabzanım kaldı. 7 de batsak, 7.'ye de batınca yine sonda 2 tane kalacak. Şöyle çevirelim. Ve şimdi 7.'lere çift batarak son sıramızı tamamlayacağız artışlarda. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 7.'ye çift batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7.'ye çift batalım ve bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Artış işlemimizi bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar, 7 tane yapıp 7.'ye çift battığımız bu sıramı da tamamlamış oldum ve şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek geri çevirdim. Bakın hemen bu zincirin dibine bir tane trabzan yaptım. Tığıma ipimi aldım. Bir trabzan atladım. İkinciye bir fıstık yapacağım. Bakın trabzan boyuna yakın bir uzunlukta fıstığımı çektim. 2 kere sardım. Topladım. Bakın birini bıraktım. Ve çektim. Bir zincir çekip tekrar aynı yere bir fıstık daha. 1, 2 defa sardım. Tuttum. Bakın birini bırakacağım. Bıraktım ve topladım. Bir zincir, yine aynı yere bir tane daha fıstık. 2 kere sardım ve şöyle topladım. 1, 2 zincir çektim. Alttan bir trabzan atlayıp ikinciye bağladım. 1, 2 zincir, bir atladım ikinciye, yine bir fıstık yaptım. Bir zincir, aynı yere ikinci fıstığımı yaptım. Bir zincir, aynı yere üçüncü fıstığımı yaptım. 1, 2 zincir, bir atladım ikinciye sık iğne yaptım. 1, 2 zincir, bir atladım ikinciye, yine fıstıklarımı yapacağım. Tüm sırayı böyle fıstıklarla tamamlayacağız. Bakın görüntümüz bu şekilde. Evet arkadaşlarım, bakın şöyle bu hale geldi. Bakın yuvarlak bir şekilde döndü. Şimdi örneğimizi
devam ettirelim. Şu sonda 3 tane kalıyor. Bakın 1, 2, üçüncüye batırdım. Burada bir zincir çekip geri dönelim. Ve bu yaptığımız trabzanın tepe noktasına bağlayalım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 3 fıstık yapmıştık. Tığımı arkadan birinci fıstık ve ikinci fıstığın arasındaki boşluğa taktım. Tekrar tığ geçirdim. Bakın 2 ile 3'ün aradan öne doğru aldım. Şöyle. İpimi aldım ve buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir çektim. Sıkı çekiyorsanız 3 çekebilirsiniz. İpimi aldım. Bu aradaki sık iğne var ya, şu. Buna batırıp bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve yine aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Bakın. 1, 2 zincir. Bakın 3 fıstığımız var. Arkadan tığımı 1 ile 2'nin arası, ilk boşluk yani, bakın fıstıkların arasındaki, tekrar ikinci boşluktan dışarıya çıkarttım. İpimi çektim ve buraya bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 çekelim zincirleri, garantileyelim işi. Aradaki yaptığımız sık iğneye bir trabzan yaptım. Bir zincir, aynı yere bir tane daha trabzan. 1, 2, 3 zincir. Bakın tığımı arkadan birinci boşluktan, iki fıstığın arasından ve tekrar ikinci boşluktan bu tarafa aldım ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 ve bu sıramı böyle tamamlayacağım. Görüntümüz bakın bu şekilde. Sırayı başladığım şekilde bitireceğim. Bak, son bir taneye sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3 zincir çekerek çevirdim. Ve yine aynı bu sık iğnenin üzerine bir trabzan ile başladım. Şimdi bu V'lere fıstıklarımızı yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Bakın sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. V'nin içine fıstıklarımı yapacağım. 1, zincirleri, ara geçişleri 3'e çıkarttım. Fıstıkların arası 1. Bakın fıstığımı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Sık iğnenin üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3. V'nin içine fıstıklarımı yapacağım. Fıstıkları yapmayı biliyoruz. Hızlı geçeceğim buraları. Sizi oyalamayacağım. Şöyle. 1, 2, 3. Fıstıkların içine, sık iğnenin içine sık iğne. 1, 2, 3. V'nin içine fıstıklarımızı ve sıra sonu gelene kadar böyle örelim. Evet arkadaşlarım, yine bitirdim. Bakın bir zincir çektim, döndüm ve bu sıramız sık iğne ile başlanıyor. Sık iğne ile başladım. 1, 2, bakın şurada bir V yapacağız şimdi. Sık iğnenin içine bir V, bir zincir. Örneğimiz kaydığı için her seferinde aralara denk getiriyoruz. 1, 2, 3 ve yine fıstıklarımızı alalım. Şimdi bu sıradaki örneğimizi de kuracağız. Toplamda 3 örnek yapmış olacağız. Böyle bu sırayı da tamamlayalım. Ve tekrar fıstıklarımızı yaparak sıramızın sonuna gelelim.
Evet arkadaşlarım, bu sıranın da fıstıklarını yaptım. Geldim, toplamda 1 2 3 örnek sırası yapmış olduk. Şimdi kolları bırakacağız ve gövdemizle devam edeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Bakın, 4 tane örnek, 1 2 3 4. 4 örnek ön için ayıracağız. 4 ile 5'in araya bir tane işaret attım. Bakın şöyle. Buradan 6 örnek sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle tutayım. 6 tane de kol için örnek bırakacağım. Arkaya da 8 örneğimiz kaldı. 8 örnekte arka için. Tekrar kol için 6 örnek. Ön için, ikinci önümüz için 4 örnek. Oldu ki artırmada fazla yaptınız. Burada örneğiniz bir tane fazla çıktı, arkaya verin. Yani buraları ayarlayın. Fazla olan yeri arkaya verin. Hiç dert etmeyin. Ve başlayalım şimdi. Bakın, sık iğneli başladığımız sıraya geldim. Örneklerimi yeniden kurulumuna başlayacağım. 4 örnek bıraktık. 3. Bu kısımda atlama yapmayacağım. Direkt görün diye. Kafanızda bir şey kalmasın. 1 2 3. Bakın şimdi. 4 örneğimin de üzerini yaptım. En son sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 örnek yeri hazırladık burada. Şimdi 1, 2, 3. Bu sık iğne işaret attığımız sık iğneye bir tane V çıkartacağız. Bakın. Şöyle. 4 tane örnek kurulumu yine yaptım. 1, 2, 3, 4. Kaydırdığımız yerde. Yani işaret attığımız sık iğnemizden bir tane örnek çıkartmış oldum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın. Burayı işaretime kadar katladım. Şöyle. Ve yine bu sık iğneden işaret attığım sık iğnemden bir V yapacağım. Bir zincir, tekrar bir V. Bakın. İşaret attığımız sık iğnelere. Ve gerisini şimdi öbür tarafa kadar, kola kadar aynı şekilde kurulumunu yaparak ilerleyeceğim. Evet, buradayım. Bakın. 1, 2, 3. İşaret attığım sık iğneye bir tane V yaptım. Bir zincir, bir V. Bakın. Arada yine 6 tane örneğimiz kalıyor. 1, 2, 3. Tuttum, bıraktım, bıraktım. Ve işaret attığım sık iğneye yine V ile başlayacağım. Bakın. Bir zincir, bir V. Evet. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Ve sırayı tamamlayacağım şimdi. Sıramı döndüm. Şimdi buradan bu işaretleyerek koltuk altındaki çektiğimiz 3 zincire kadar yine örneklerimi aynı düzeninde kurmaya devam edeceğim. Artık işimizi kolaylaştırdık. Bundan sonrası kolay ilerleyecek. Şimdi burayı tamamlayayım ben oraya kadar. Evet arkadaşlarım. Şimdi burada 3 zincir çektiğim yere geldim. Bakın. V'min içine fıstıklarımı yaptım. 3 zincirimi çektim ve bu araya zincirin içine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Geri fıstığıma geçtim. Yani burada bir tek bu farklı. Onda ekleme yaptığımız için 2 örnek burada, 2 örnekle 4 örnek eklemiş olduk. Biraz daha böyle ferah ferah döküle döküle giyilsin diye. Ve bu. Şimdi bundan sonrasında boyun uzatacağız. Devam ederek
örgümüzü ilerleteceğiz. Bu kadar kolay. Videomu izlediğinizde paylaşarak bana destek çıkabilirsiniz. Siz ne kadar destek çıkarsanız videolarım o kadar büyük kitlelere ulaşmaya çalışır. Minicik bir kanalım ben. Bana destek çıkmanızı çok çok isterim. O yüzden izlediğinizde beğenerek, paylaşarak destek çıkabilirsiniz. Ben de şimdi bunun boyunu uzatıp geleceğim geri. Evet arkadaşlarım, yeleğin boyu tamam. Şöyle 11 örnek sırası yaptım. Koltuk altından sonraki örnek sıralarını saydım. 11 örnek sırası, şöyle bakın, bir karışa yakın. Boyları biraz kısalttım ya ben yelekte. Hırkada biraz daha uzun yapabilirsiniz isterseniz. Bakın fıstıklı sıramı yaptım ve şimdi ön biyeye geçeceğiz. Bakın buradan ön biyeyi yapmaya başlayacağız. Bu trabzan boşlukları, bakın şöyle baktığımızda boşluklar var. Şimdi ilk boşluğun içine 2 tane yapacağım. Şöyle. Bakın burada 2 tane aralık gözüküyor. Şöyle baktığımızda. Birinciye bir tane, önündekine bir tane, ara boşluğa bir tane. Bakın. Şöyle. Şimdi baktınız, siz sıkı yaptınız, elinizin ayarını bilmediğim için mesela burada böyle gerildi ya da içeriye doğru büzülme oldu. O zaman ne yapın? Bir sık iğne daha ekleyin. Yani elinize göre burayı bir düzenleyin böyle. Bakın şu an büzülmüyor. Düzgün bir şekilde gidiyor. Bakın burada 2 tane trabzan gibi gözüküyor. Bir tane bunun tepesine, bir tane buraya, bir tane boşluğun içine. Baktınız geldi, şu boşlukların içine 2 tane ile de gidebilirsiniz ama gerek kalmayacak gibi. Ve yakaya kadar böyle tığlayacağız. Şimdi trabzanlı yerde, orayı da göstereceğim. Az kaldı, bakın oraya çıkalım şimdi. Bakın şurada trabzanlar gözükmeye başladı. Şimdi buraya 2 tane trabzan boşluklarının içine 2 tane. 1 2. Öbür boşluğa geldim. 1 2. Bunu şöyle bir de yapabilirsiniz. Bakın şu araya girip şöyle, yani her trabzan boşluğuna 2 tane denk gelecek şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi yakaya kadar geldim. Bakın burada şu en üstte 2 taneyi yaptım. Burada bir zincir çektim. Bu boşluğun içine bir tane daha sık iğne yaptım. Ve şimdi buradan öbür bilyeye doğru ilerleyeceğim. Yalnız lastik örgü dediğimiz var ya, bağcık takmak için tepelere değil de boşluklara batarak, bakın boşluğundan trabzanı aldım. Bir tane trabzan yaptım. Arkadan taktım. Arkadan boşluğundan bir trabzan. Önden, bakın, bir önden bir arkadan ya da bir düz bir ters olarak da geçiyor. Hangi şekliyle biliyorsanız. Böyle. Bakın bir önden bir arkadan alarak burayı tamamlayacağım. Halen bir iple devam ediyorum ve gördüğünüz gibi çok az bir şey kaldı. Ve böyle. Şimdi tamamlayalım sırayı. Bakın görüntü bu. Yaka da tamam. Şimdi en sona geldiğimde buraya şöyle bakın. Şimdi buradan aşağıya yine ilmeklerimizi çıkartarak devam edeceğiz. Böyle 2 2 yapmıştık buraları. Bakın.
Şurada bir tane daha var. Buradan aşağıya inerken de bakın 1 2 bir buraya, bir buraya, bir tane boşluğun içine, bir buraya, bir buraya, bir tane boşluğun içine. Burada ikili gibi gözüküyor ya, ikisinin birden arasına aldım. Çünkü boşluğa gireceğiz. Bakın böyle. Şu. Etek ucuna geldiğimizde şimdi bakın buraya da bir tığlamayla devam edeceğiz. Geldim. Şuraya bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi burada bizim 3 tane fıstığımız var. Bunu beşli olarak yapacağız. Bakın fıstığın tepe noktasına bir tane fıstık. Araya bir tane zincir. Boşluk var ya. Boşluğun içine de bir tane fıstık. Bir zincir. Yine bakın ikinci fıstığın tepe noktasına bir fıstık. 3 oldu. Bir zincir. Ara boşluğa bir fıstık. Ve fıstığın tepe noktasına bir fıstık. Şöyle. Bir zincir çektim. Bu ortadaki sık iğneye yine sık iğne olarak birleştirdim. Bir zincir, şu zincir, bir zincir az gelecek gibi. Şunu 2 yapalım biz. Şöyle. Sanki daha iyi duracak. 1 2 zincir. Bak 1 2 3 tane fıstığı 5'e. Birincinin tepesine bir fıstık. Bir zincir araya, fıstık tepesine, ara boşluğa bir zincir, sonuncu fıstığın üzerine şöyle 1 2 zincir, sık iğne olan yere bağladım. Bakın görüntümüz şöyle bir kenar tığlaması olacak. Evet arkadaşlarım, bakın etek ucu da bitti. Çok kibar ve güzel durdu. Yumuş yumuş duruyor bunlar. Şimdi şu ön biyemizi yakaya kadar sık iğne olarak yaparak devam edeceğiz. Buradan şimdi sık iğnelerimizi yapalım. Aşağıya inerken de düğme deliklerimizi yaparak ineriz. Böyle buradan aşağıya gidelim şimdi. Yaka ucunda tekrar görüşelim. Burada bir zincirimi çektim ve döndürdüm. Şimdi bakın. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinciyi yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 2 atlayıp üçüncüye sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Arada 7 tane sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. 1 2 atladım. Üçüncüden başlayacağım. Yine 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 zincir. 1 2 atladım. Üçüncüye sık iğne. İstediğiniz kadar düğmeli yapabilirsiniz. Ben her zamanki gibi 3 düğmede bırakacağım. 7 tane sık iğne aralıkla istediğiniz kadar düğme deliği yapabilirsiniz. Şimdi buradan aşağıya ineceğim. Tekrar yukarıya düğme deliklerinin olduğu yere kadar örüp geleceğim. 2 zincir çektiğimiz yerlerin içine altta 2 tane bıraktığımız için 2 tane sık iğne yapacağız. 1 2. Aradaki 7 taneyi örelim ve yine 2 zincirin içine 2 sık iğne yaparak ilerleyelim. Gayet güzel, kibar bir düğme deliği oldu. Orta boy ya da minik boy düğmeler dikebilirsiniz. Bakın zincirin içine 1 2 ve devam.
Bir, iki. Ve en son 2 tane sık iğne yapmıştım. Bakın şöyle. Şu şekilde bandımızı hazırladık. Şimdi buraya ters sık iğne yaparak aşağıya doğru ineceğim. Sadece buraya yapacağım. Üste gelen yere. Bakın geriye doğru batırdım. Ve bir sık iğne yaptım. Geriye doğru batırdım. Sıradakine bir sık iğne yaptım. Geriye doğru bir sık iğne. Geriye doğru bir sık iğne. Yani terse gidiyoruz. Diyeceksiniz ki Emel düzü hak ettik kaldı tersi. Yapamazsanız normal sık iğne yaparak da aşağıya doğru inebilirsiniz. Bakın böyle güzel bir görüntü çıkıyor. Her sık iğnenin tepe noktasına bu işlemi yapalım. İkinci biyemizi de buradan üstten başlayacağım. Şöyle tam şuradan ipi almam gerekiyor. Şöyle bakın. Ve buraya da yine aynı şekilde sık iğneler yaparak, burada düğme deliğimiz yok. Üste yaptığımız biyeden bir sıra daha kalın yaparsak daha güzel olur. Şöyle yapalım şimdi. Ve döne döne örelim ve devam edelim. Evet arkadaşlarım, bakın ön biyemiz de tamam. Kollarını da aynı eteklerini tığladığım gibi tığladım. 6 tane örneğimiz vardı ya. 6'sını da böyle bu şekilde tığladım. Bakın şöyle koltuk altı bu şekilde duruyor. Ve çok cici bir yeleğimiz oluyor. İpimi 2 kat yapıp bir de bağcık yapacağım. Şöyle ipimi 2 kat yaptım. Yine ipimi inceltebildiğim kadar incelttim. Çok aşırı kalın değil. Şimdi bağcığını da yapacağım ve yeleğimi tamamlayacağım. Umarım buraya kadar sabredip beni izlemişsinizdir. Videolarımı beğenerek, paylaşarak siz de daha büyük kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Her şey sizlerin elinde. Şimdi ben bu bağcığı da yapayım ve devam edelim. Evet arkadaşlarım, zincirimi çektim. Bakın böyle pompon aparatıyla da 2 tane pompon yaptım. Bakın şöyle uçlarına, zincirlerimin uçlarına takacağım. Şöyle bakın aparatlar var. Bununla pomponunu yaptım. Ya da çatalla da yapabilirsiniz. Hani çok büyük pomponlar yapmak istemezseniz. Bu en minik boylarından birisi. Şimdi bu yaptığımız zinciri bakın şöyle ucundan takacağım. Burada kanallar yapmıştık. Bakın şurada. Şöyle. Şimdi bu üsttekini yine bırakacağım. Alttaki trabzanlardan bütün etrafından bunu geçireceğim. Şöyle. Hırka yapmak isterseniz de kolları tığlamadan önce yap. Bir de hırka yaparım ben size bu modelden. Birazcık daha sonra hırkamız da olur. Başka renkli size güzel bir hırka da hazırlarım. Ve bakın her tarafına bu kanal gibi yaptıklarıma geçirdim. Şöyle. Bu pomponları bağlarken bakın uçlarında ipleri var. Hemen bunu da şuradan takacağım. Şöyle tek kanadından alıp iyice bağlayacağım ve bitireceğim. Bakın. Sıkıca bağlayın. Birkaç kere düğümü atın. Açılmasın. Ve şöyle. Şimdi öbürünü de geçireyim. Ve bitireyim. Hadi bakalım. Başta da göstermiştim. Evet arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar. Beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.